500 kilometreyi bitirdik. Canımız çıktı ama tam buraya geldik. Evinde kalacağımız arkadaş dedi ki plakanız nerede? Bu plakamızı düşürmüşüz. Sunum motosikletinin plakası yok. Şimdi plakayı aramaya çıksak 500 kilometre boyunca plakayı aramamız zaten mümkün değil. Ama son şehre girdiğimizde tren rayları vardı ve çok fazla atlamalı bir yerdi. Orada düşmüş Tahmin olabilir. ediyoruz ki orada bir yerde düştü. Geldiğimiz yolu takip sisteminden bakacağız ve geldiğimiz yolu tekrar geleceğiz. Sanıyorum ki tek çaremiz bu. Bulabilirsek burada bulacağız. Bulamazsak ne yapacağımız konusunda hiçbir fikrimiz yok. Bu yorgunluğun üstüne bir de bu çıktı başımıza. Yani yarın eğer bulamazsak yarın polise gideceğiz. Hadi Rusya polisiyle çözdük durumu diyelim ki. Biz sınır değiştireceğiz. Nasıl olacak? Bence yeni bir plaka çıkartmanın bir yolu illaki vardır burada. Ama Türkiye bandrolü var üzerinde. Türkiye baskısı. Tamam, burada konsolosluk var. Konsoloslukta plaka ne arasın Su? Plaka değil, bandrol arar. Hayır, plaka bandrolü. O plakanın bir kalıbı var. O kalıbın üzerine basıyorlar. Akşam akşam başımıza gelene bak ya. Çok yorulduk. Ve acıktık da. problem, you were driving here like a one-way road, and we need to take another one-way road. Maalesef plakamızı bulamadık. Yetmezmiş gibi bir de evde 2 tane kedi vardı ve tek odalı bir evde. O evde de kalamadık çünkü benim kediye alerjim var. Kruvasan mı alsak hızlı bir şekilde çözmek için? Ve bir de aç kaldık. Çok açız. Öğlenden beri hiçbir şey yemedik. Saat 2 o evde kalamadık. Nasıl bir çözüm bulduk? Yolda bir tane motorcuyla tanışmıştık. Dima'yı aradık ve bizi gelip aldı. Şu anda Dima bizi markete getirdi. Alışverişimizi yapıp onun evine gideceğiz. Onun evinde de köpek var ama benim köpeğe alerjim yok. Sadece kediyle ilgili. Kediyle de vakit geçirebiliyorum. Ama geceyi geçirmem biraz tehlikeli olabilir benim için. Çok rahatsız oluyorum. Nefes anlamında. Durum böyle. Şimdi kendimize aperatif yiyecek hızlı bir şeyler arıyoruz. Daha sonra eve doğru gideceğiz. Bence direkt abur cubur yanına Berkay. Buralar iş görmez. Ha, bisküviler falan. Bisküviler şeyler bunlar. Bence şöyle bir şey iş görürsün. Hayır ya. Çikolatalı bisküvi. Kruvasan daha iyi ondan. En azından daha iyi yani. Sonunda kendimizi eve attık. Yaklaşık 1 saattir de keyifteyiz. Dima ile tanıştıralım sizi. Kendisi İngilizceyi çok az biliyor. O yüzden translate anlaşıyoruz. Biz de Rusça bilmediğimiz için yapacak başka alternatif kalmıyor. Çok güzel sofra hazırladı bize. Buradan da kendilerine teşekkür ediyoruz. Nefis nefis. Nefis. Her şey çok lezzetli. Hello. Şu motosiklet ceketini bir gösterelim. Böyle bir şey var mı ya? Buradan Atakan'a gösteriyorum ben bu motosiklet ceketini. O kendini biliyor. Bu nasıl bir şey? Yeni bir güne merhaba Su Hanım. Kahvaltımızı ettik. Şimdi önce bankaya gidip dolar bozdurmaya çalışacağız. Turist olduğumuz için savaştan dolayı burada dolar bozduramıyoruz diye biliyoruz ama
Dima öyle olmadığını söyledi. Şansımızı deneyeceğiz. Daha sonra plaka işini çözmek için birinden haber bekliyoruz. Artık son şansımız gibi bir şey. Yoksa kapı kapı dolaşıp bütün motorcuları gezmek zorunda Fake kalacağız. plaka bastıracağız. Fake plaka bastıracağız. Çünkü polise gidersek bunun 1-1,5 aylık bir süreci var. Bu süreçle uğraşmak istemiyoruz. Bu arada onların alfabesinde I yok. Nasıl yapacağız bilmiyoruz. Bizim plakada I harfi var. Sanıyorum 1 yazıp onun başını kesecekler. O şekilde bir şeyler olacak, bir şekilde halledeceğiz. Plaka için haber bekliyoruz dedik. Plakadan haber gelene kadar da biraz şehri dolaşacağız. Dörtleri de farklı bu arada. 4 de farklı basılacak. Umarım bunlar bize sıkıntı yaratmaz. 4'ün farklı basılması bence sorun olmayacak da I belki sorun olabilir. Göreceğiz. Yeter ki bastırabilelim plakayı. 63.90'a bankadan legal bir şekilde parayı bozdurduk. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Yani parayı bozdurmak için turist olmamaya ya da herhangi bir şeye gerek yokmuş. Bu bilgi yanlış bilgiymiş. Neden bilmiyorum ama bunu Gürcistan'da da Türkiye'de de herkes şeye girmeden önce parayı bozun diye söylediler. Çünkü Rusya'da para bozduramazsınız. Doların geçerliliği yok dediler. Ama şu anda var. А мы поменяли по 63. Good. 1881'den beri bira üreten bir fabrikanın mağazasına geldik şu anda. Burası Rusya'nın en iyi biralarını üretiyormuş ve Çok fazla ülkeye de ihracat yapıyormuş. Şimdi arabayımızı park ediyoruz. Tam Volga Nehri'nin yanındayız. Volga Nehri'nde zaten yüzülüyor. Denizden hallice bir nehir. Fabrikaya gireceğiz. Biramızı tadacağız. Kalıyor mu? kalıyormuş. Bizi bekleyecek ama Tamam, kapı açık kalacakmış. Ha. Öyle dedi. Oo, kuru balıklara bak. Gel. Kuru balık Rusya'da çok meşhur. Henüz deneme fırsatımız olmadı ama bir yerde mutlaka deneyeceğimizi düşünüyorum. Biraz pişmemiş bir şey beni böyle şey yapıyor ama bunları bu arada cips gibi paketlemişler. Küçük küçük doğramışlar. Muhtemelen biranın yanına çok güzel meze de olmuş. Merak ettiğim bir şey ama bugün değil. 2 litre alacağız. Litre litre satılıyor. 1 litresi 105. Şişen varsa, şişen yoksa fiyat değişiyormuş. 50 alıyorlarmış galiba şişe içinde. Bakalım göreceğiz şimdi. Verelim. Şöyle 1000 verelim bakalım ne kadar seçeceğiz. Çok cool bir yermiş. Baksana direkt dolduruyor. Fabrikadan halka. Acayip tutar. Fabrikadan halka. $2 litre için 350 ödedik. Yani $5. Kapat. Güzelmiş ha? Evet. Çok güzel kokuyor. Çocukken hep çikolata çeşmesi hayal ederdim. Şimdi de bira çeşmesi görmek iyi oldu. Gibi ha. Biralarımızı denedik. Çok farklı bir bilgi edindik. Gerçekten farklı bir tadı var. Bu birayı üretirken karbondioksit koymuyorlarmış. Samara'nın farklı bir suyu olduğu için karbondioksite ihtiyaç duymuyormuş. Beklediğinde kendisi zaten o asiti üretiyormuş. Sahile geldik. Samara'nın en başındayız şu anda. Meşhur iskele burasıymış. Sahil buradan başlıyor. Bu tarafa doğru tam 6.6 kilometre boyunca devam ediyor. Tamamen yürüyüş yolu ve bisiklet yolu. Böyle kiralık bizim martılara benzeyen scooterlar var. Onlarla birlikte burada gezintiye çıkılabiliyormuş. Karşıda da tatil bölgesi var. Yaz aylarında insanlar orada kampinglerde, guest house'larda ya da kiralık evlerde kalıyormuş. Her gün, her saat karşıya vapurlar varmış. İnsanlar işe gidebilmek için o vapurlara biniyormuş. Sabah işe gidiyormuş, akşam olduğunda eve geri dönüyormuş. Samara'nın en büyük tatil lokasyonu burasıymış. Güzel bilgiler aldık. Gezmeye devam ediyoruz.
Sanırım biraz yürüyeceğiz. Sonra farklı yerleri gezmeye devam edeceğiz. Ama karşı taraf çok ilgimi çekti. Çok güzel kamp yapılacak alanlar var. Ormanın içi ve sahil. Bu arada nehir çok derin. Geminin büyüklüğüne bir bakın. Ne kadar derin olduğunu biz buradan anlayabildik. Nehir gibi değil, deniz gibi. Sen ne düşünüyorsun Su? Ben çok beğendim. Karşıya nasıl gideriz diye düşünüyorum. Karşıya gidebilmek için önce plakamızı halletmemiz lazım. Plaka için henüz haber gelmedi. Beklemeye devam ediyoruz. Şehri gezmeye devam ediyoruz ama plaka sorunumuzu hala çözemedik. Haber beklediğimiz kişiden de olumlu bir haber çıkacakmış gibi durmuyor. Şu anda yine gezilecek bir yere geldik. Tiyatro gibi bir yer. Bu arada yolu geri dönüp acaba plakayı bir kontrol etsek mi diye konuşmaya başladık. Çünkü yaklaşık 200 kilometre önce offroad bir yere girmiştik. Ve orası da bayağı uzun sürmüştü. Sanıyorum ki 30 kilometre falan offroad yaptık. Arabalar çok trafik olduğu için biz de yan yola girdik. Belki bir ihtimal offroad'da düşmüş olabilir. Gidip oraya mı baksak diye konuşuyoruz şu anda. Dima da bizimle gelmek istiyor. Ama tabii ki arabayla gidemeyiz. Çünkü dünkü trafik bugün de varsa arabayla orada ilerlememize imkan yok. O yüzden motosikletle gidip oraya bakma ihtimalimiz var. Çocuklar. Come. We lost you. Rusya'da şimdiye kadar gezdiğimiz şehirler arasında en ilgimizi çeken ve beğendiğimiz şehir Samara oldu. Samara gerçekten hem turistik hem de tarihi bir şehir. Şu anda da hükümet binasının önündeyiz. Burada Samara'nın gezilecek yerlerin hepsinin drone görüntülerini koymuşlar tam olarak arkamızda. Hepsini inceledik. Çok güzel yerler var. Hepsine tabii ki gitmemiz imkansız. En önemlilerine Dima bizi sırasıyla götürüyor. Gezmeye devam ediyoruz. Bir çözüm bulduk. Matbaaya gönderdik fotoğraflarını. Matbaa bizim için fotoğrafları düzenledi. Plakanın orijinal haliyle görünmesini sağlayacak şekilde baskı hazırladı. Üzerine de lamine kaplayacaklar. Ve iki plakanın üzerine de biz şeffaf saydam plastik koyacağız. Dolayısıyla ikisinin de aynı görünmesini sağlayacağız. Belki böylelikle bir sorun yaşamadan sınırları geçebiliriz. Deneyip göreceğiz. Plakalarımızı almaya geldik. Heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bakalım şimdi nasıl bir plakayla karşılaşacağız. Aslında plaka denemez. Plastik PVC kaplı bir şey olacak. Ama görüntüsünün fotoğrafını attılar. Ben onun üzerine birazcık böyle çamuru sıvarsam bence hiç anlaşılmayacak. Sınırda zaten kimse de hali plakaya bak. Hello. Через Грузию поехал, правильно? Wow! So nice. It's good. Thank you. The first time you go in Georgia, after in Turkey. No, we will going to Mongolia. Samara'nın çoğu yerinde uzayla ilgili ya da uçmakla ilgili heykeller ya da yapılar gördük. En önemlisine geldik. Bu gerçek bir roket. Rusya Uzay Mühendisliği'nin yıl dönümü olan 2001 yılında 45. yıl dönümünde bu müzeyi açmışlar. Bu Avrupa'daki ilk defa tamamen montelenmiş, birleştirilmiş ve dikey pozisyonda sergilenen ilk füzeymiş ya da işte roketmiş. Çok büyük. Bu kadar büyük olacağını tahmin etmemiştim. Gerçekten çok büyük. Müzenin içerisine girdik. İlk defa uzayla ilgili bir müze geziyoruz. Oldukça ilgi çekici bir müze. İngilizce açıklamalar da var. Şurada bilgisayarlardan cihazları inceleyebiliyorsun ama orada maalesef İngilizce yok. Tamamen Rusça. O yüzden orada biraz eksikliği var müzenin. Ama genel olarak buralar da Rusça.
Sadece tabelalarda böyle İngilizce açıklamalara yer vermişler. Zaten İngilizce zorunlu bir dil değilmiş Rusya'da. O yüzden İngilizceyi çok da destekleyen bir ülke de değil. O yüzden biraz anlaşmak sıkıntı olabiliyor. İran'da bile bir tık daha kolaydı diyebilirim. Bu uzayda şu an hala çalışmakta olan fotoğraf makinesinin bir kopyası mı diyeyim artık, yedeği mi, öyle bir şey. Şu an uzayda hala da çalışır vaziyette. 60'lı yıllarda göndermişler. Görevini başarıyla yerine getiriyormuş. Rehberden aldığımız bilgiye göre. Bunlar da roketlerdeki motorlardan sadece bir tanesi. Bu nispeten daha küçük ama şu gerçekten çok büyük. Gerçekten çok büyük. Galiba en güzel çözüm bu olacaktı. Şöyle tut bakalım Su Hanım. Eline yapışmasın. Yapıştı biraz. Собака попала в кадр. Собака попала в кадр. Собака попала прям в кадр. Вот собака попала в кадр. Попала собака в кадр. Ничего страшного. Bence oldu ya. Bence de oldu. Gerçek plaka gibi görünüyor. Şimdi bunları da arkaya katlayıp arkasına da yapıştıracağız. Bence katlamadan yapıştır işte. Yapışmaz ki. Tutar. Tutmaz. Hazır mısın? Hazırız. İlk denememi gösteriyorum. Biraz eğik bükük oldu ama Olmamış. ikincisi profesyonel oldu. Gerçek bir plaka gibi. Gerçek bir plaka gibi oldu. Çok konuşma. Aha. Yok bir şey yok. Sağlam. Çok güzel oldu. Bir daha düşürme bak, yapamayız yenisini. Düşürmeden gel. Düşürme. Bu da böyle bir adam işte. Çok güzel oldu. Птичка маленького. Ev yapımı vodka eşliğinde Pelmeni. pilmini. Siminski pilmeni. Siminski pilmini. Zaten bu bölgede mantı hep meşhur ama her yerinkinin tadı farklı. Rusya'da da en meşhur yemek bu. İlk defa deniyorum. Burada deniyoruz. Deniyorum. Hazır mısın? Выпить, потом закусывать. İçine bir de tereyağı koyduk. Ha, first. Yes. Aa. Alright. Thank you. Собака раньше часто. Wow. Потом я стал. Çok sert. Vodka. Потому что раньше сердце. It's a song. Müzikler çalıyor. Hadi denemelisin. Russian. Honda Shadow. Samara. Байконур. Samara'dan Baykonur'a 1696 kilometre giderek Guinness Rekorlar Kitabı sertifikası aldım. Sadece bu kilometreye gitmemiş. 24 saatte bu kilometreye Honda Shadow 1100'le. Wow. Şu belge için gerek varmış. Demin diyordun ya gerek yok. Gerek varmış ya. Allah helal olsun. Toplandık. Limanın arkadaşları da bizimle birlikte. Parka geldik. Aynı zamanda Volga Nehri'nin yanındayız. Sol tarafımız nehir, göster. Biraz sonra oraya gideceğiz. Kurutulmuş balıkları aldık, çerezleri aldık, biraları aldık. Burada da Samara şehrinin kurucusu. What is name? Засекин. Zaysekin. Atlarla gelmişler, Samara'yı kurmuşlar ve Samara'nın ismini bunlar vermiş. Ne oldu? Deniz diyordun, seni nehre getirdik işte. Hadi gir. İnsan mayolarımı giyer gelirdim. Mayo mu? Soğuk mu?
Artık değil, girdiğimde soğuk. Baba oğul yüzmeye karar verdiler. İkisi de çıkarttı şortları, tişörtleri. Şimdi giriyorlar. Su da orada ayaklarını sokuyor. Bak bak nasıl atlıyor bak. Yürü be. Çok eğleniyorlar ya. Eve geldik. Çan koleksiyonunun yanında bize rozet koleksiyonunu da gösteriyor şu anda. Lenin. Hepsi birbirinden farklı. Oktober. Yüzlerce var. Oktober. Bir kısmı da orada var. Lenin. СССР. Sovyetler Birliği'nin rozetleri. Lenin. Lenin. It's Lenin. Wow. It's Lenin. It's Lenin. It's Hepsi birbirinden Lenin. farklı. It's Lenin.